Herkese merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Antalya'nın meşhur yemekleri nelerdir, nerede yenir gibi sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Ayrıca kanalımızda Antalya restoranları videomuzu da izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diler, atmış olduğunuz beğeni ve yorumlar için teşekkür ederiz. Antalya yemekleri arasında geleneksel Türk yemeklerinin yanı sıra onlarca özgün lezzet bulunur. Tatlılardan çorbalara, hamur işlerinden zeytinyağlılara geniş bir mutfak yelpazesine sahip olan Antalya meşhur yemekleri neler ve nerede yenir videomuza başlayalım. Enginarlı Girit kebabı. Enginarlı Girit kebabı Yunan kültürünün bir meyvesi olarak görülen ancak Antalya'da da sevilerek tüketilen ve artık yöreselleşmiş olan bir lezzettir. Kuşbaşı doğranmış et, soğan ve enginar ile yapılan çok ilginç bir tattır. Günümüzde insanlar enginarlı Girit kebabı yaparken içine köfte de ekleyebiliyor. Ancak lezzetin özünde kuşbaşı doğranmış etler ile yapıldığını unutmayın. Nerede yenir diye sorarsanız adresiniz Mavro Restoran olsun. Adres Konyaaltı ilçesi, Atatürk Bulvarı No 200. Ayrıca yemek sonrası yöreye özgü tatlılardan deneyebilirsiniz. Cive yemeği. Cive yemeği biraz Anadolu halkının yemeklerine benzeyen yöresel lezzetlerden biridir. Yapımı da tüketilmesi de bir hayli kolaydır. Ağır bir yemek olmaması nedeniyle yemeklerde çok fazlasıyla tercih ediliyor. Antalya denildiğinde akla gelen ilk sebze yemeklerinden biridir. İçerisinde biber, patlıcan, soğan ve domates bulunur. Nerede yenir diye sorarsanız cive yemeğini Antalya genelindeki çoğu esnaf lokantasında bulabilmeniz mümkündür. Gökçesu pilavı. Gökçesu pilavı daha önce gördüğünüz pilavlara pek benzemeyebilir, tadının ise sade pilava göre çok daha doyurucu olduğunu söylemek mümkündür. Bu pilavın içinde havuç, nohut, dereotu ve maydanoz bulunuyor. Bu malzemeleri barındırdığı için Gökçesu pilavının daha önce yediğiniz hiçbir pilava benzemediğini göreceksiniz. Özellikle dereotu ve nanenin pilava çok daha ferah bir tat kattığını söyleyebiliriz. Gökçesu pilavı yörenin birçok bölgesinde bulunabilen bir tat olması nedeniyle kolayca bulup deneyebileceğiniz tatlar arasında yer alıyor. Nerede yenir diye sorarsanız, 7 Mehmet Restoranı'nda yiyebilirsiniz. Adres, Meltem Mahallesi, Atatürk Kültür Parkı, Dumlupınar Bulvarı, No. 201, Muratpaşa. İbeş. İbeş yörenin gerçek anlamda sahiplendiği bir lezzettir. Kimi zaman meze olarak kimi zaman da sos olarak sıkça yapılıyor. Bazen makarnanın yanında bazen de et yemeğinin yanında meze olarak görebilirsiniz. Hatta yöre halkının kahvaltılarda ekmeklerinin üzerine sürerek de tükettiğini söyleyebiliriz. Antalya genelindeki restoranlarda yemek öncesi meze olarak verilmektedir. Lava dolması. Antalya'da etle yapılan en güzel yemeklerden biri de lava dolmasıdır. Kuzu kaburgasıyla hazırlanan bu eşsiz et yemeğinin yanına ise en çok yoğurt yakışıyor. Kaburganın içinde bulunan iç pilavının malzemelerinden tutun da kızarmış domatesler ile birlikte servis edilmesine kadar eşi benzeri bulunmayan bir yemektir. Hem maliyeti yüksek olmasından hem de yapılışı bir hayli zor olmasından olsa gerek pek sık yapılmıyor. Yaklaşık 1 saat kadar fırında pişmesi şarttır. Lava dolması deneyimlemek için yörenin ünlü et restoranlarına gidebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de, yöresel Alanya Ev Mutfağı Esma Hanım'ın yeridir. Adres, Saray Mahallesi, Galatasaray Caddesi, No. 56, Alanya. Frigya biber dolması. Biber frigya dolması bir çeşit içli köftedir, ancak içerisinde bulgur bulunmaz. Biberlerin içinin doldurulmasıyla hazırlanan bu dolma türünün içinde köfte harcı bulunuyor. Harcı doldurulan biberler kızartılarak servis ediliyor, tat olarak da görünüş olarak da daha önce yediğiniz dolmalardan oldukça farklıdır. Yörenin meşhur dolmaları arasında yer alıyor, pek bilinmez ancak biber dolmasının çok farklı tatlarından biri olduğu için yöreselliği tartışılmadan kabul ediliyor. Frigya biber dolmasını Antalya'nın küçük köylerinde yer alan butik restoranlarda bulabilmeniz mümkündür. Alanya bohçası. Alanya bohçası aslında oldukça bilinen bir lezzettir.
Krep hamurlarının içlerinin doldurulması ile servis edilen bu yemeği içine koyduğunuz harca göre farklı öğünlerde tüketebilirsiniz. İçerisine kahvaltılık koyduğunuzda kahvaltılarda, dolma iç harcı koyduğunuzda öğlen yemeklerinde tüketebilirsiniz. Yöre halkı kreplerin içerisine kuzu eti koyarak da akşam yemeklerinde tüketiyor. Yine yöresel Alanya ev mutfağı Esma Hanım'ın yerinde yiyebilirsiniz. Kabak çiçeği dolması. Kabak çiçeği dolması ülkemizde aklınıza gelebilecek birçok şeyden dolma yapılabileceğinin en güzel kanıtıdır. Biberden, meyveden yapılan dolmaları duyanlar bir de kabak çiçeğinden yapılmış dolmayı denemelisiniz. Kabak çiçeği dolması Antalya'da sıkça yapılan yöresel lezzetlerden biridir. Bu nedenle deneyimleme fırsatı bulursanız kabak çiçeğinin tadına, iç harcının lezzetine kendi damak zevkiniz ile varabilirsiniz. Nerede yenir diye sorarsanız adresiniz Larabalik Antalya'da yiyebilirsiniz. Adres, Gençlik Mahallesi, Tevfik Işık Caddesi, No. 8, Muratpaşa. Haluşka. Farklı lezzetler denemeyi seviyorsanız görebileceğiniz en ilginç lezzetlerden biri de haluşkadır. Bu yemek yapılırken mantı hamuru, karabiber, soğan, kıyma gibi malzemeler kullanılır. Önce kaynar suda sonra soğuk suda pişen haluşkalar size farklı bir mantı deneyimi sunacaktır. Haluşka deneme fırsatı bulursanız yanında sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos ile tüketmeniz önerilir. Özellikle de mantıyı çok fazla sevenlerin tercih edeceği bu farklı ve özel tarif, kişilerde özel bir tat da bırakacaktır. Yine yöresel Alanya ev mutfağı Esma Hanım'ın yerinde yiyebilirsiniz. Taze ülübü yemeği. Ülübü yemeği turistler tarafından bir hayli yabancı karşılanır, ancak ülübü börülcenin Antalya'daki yöresel adıdır. Börülce yemeği ülkemizin başka birçok yöresinde de yapılan bir lezzettir. Antalya usulü ile börülce yemeği denemek isterseniz adına ülübü yemeği olarak seslenmeniz şarttır. Antalya'daki lokanta ve restoranlarda bu yemeğin tadına bakabilirsiniz. Çirdik. Çirdik Antalya'da genellikle çayın yanında tüketilen atıştırmalıklardan biridir. Atıştırmalık olarak sürekli yapılan ilginç bir lezzet olduğunu söyleyebiliriz. Sadece susam ve üzüm pekmeziyle hazırlanan kare atıştırmalıkların tadı da kendini yedikçe yediriyor. Susamlı tatlılar Ankara gibi bazı şehirlerde sokaklarda seyyar satıcılar tarafından satılıyor. Antalya'ya düşerse mutlaka yanınıza birkaç paket çirdik alın. Hem ikram etmek için, hem de açlığınızı gidermek için harika bir seçenek olabilir. Nerede yenir diye sorarsanız, Alanya Saray Börekçisi adreslerden bir tanesidir. İlibada sarması. Antalya yöresine özgü olan İlibada sarması yemeği, tadı bir hayli şaşırtıcı olan bir yemektir. İlibada bitkisi, efelek ya da evelik adı ile de bilinmekte olan labada bitkisine verilmiş olan isimlerdir. Oldukça özel olan İlibada bitkisi, Afyonkarahisar ve çevresinde yetişmektedir. İlibada sarması yemeği ise içi salça dolu ve bol baharat barındırmakta olan bir yemek türüdür. İlibada sarmasını diğer sarmalardan farklı kılan özellikler vardır. En önemli özellikler ise sarma içerisinde düğü ve gece kullanılmasıdır. Göleviz. Antalya yöresine özgü olan göleviz yemeği, kendi yöresinin dışında fazla bilinmeyen bir yemek türüdür. Yapımı için diğer yemeklere göre bir miktar daha fazla malzeme gerektiren göleviz yemeği, tadı ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Antalya'da oldukça meşhur olan göleviz yemeği, yemek yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları ile dikkat çekiyor. Göleviz yemeğini Antalya Gazipaşa'da yöresel yemeklere sahip restoran ve lokantalarda bulabilmeniz mümkündür. Taze bakla yemeği. Antalya yöresinin enfes lezzetlerinden biri olan taze bakla yemeği, özellikle bahar aylarında tüketiliyor. Hem tadı hem de görünüşüyle ilgi odağı olan taze bakla yemeği, hazırlanması oldukça kolay olan bir yemek türüdür. Zeytinyağlı yemek denilince akla gelen taze bakla yemeği, kendine özgü bir lezzete sahip. Taze bakla yemeği yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri taze bakla yemeğinin yeşil renginin korunması gerekmesidir. Çoğunlukla evlerde yapılan taze bakla yemeğinin tarifini alarak sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Ayrıca esnaf lokantalarında bu tadı bulabilirsiniz. Yörük kebabı.
Antalya yöresinde oldukça meşhur olan önemli yemek çeşitlerinden biri ise yörük kebabıdır. Tadı ile pek çok kişiyi kendine hayran bırakmakta olan yörük kebabı, Antalya yöresinde oldukça fazla sevilmekte olan bir yemek çeşididir. Yörük kebabı, kuzu eti, yufka ekmeği ve süzme yoğurt ile birleşip enfes bir tat ortaya çıkarıyor. Ana yemek olarak kesinlikle herkesin denemesi gereken yörük kebabı deneyenleri kendine hayran bırakıyor. Bu lezzeti ise Muratpaşa'da yer alan Sıralı Kebap'ta yiyebilirsiniz. Şimdi ise Antalya'ya özgü salata ve mezelere göz atalım. Antalya piyazı. Antalya yöresine özgü olan ve oldukça meşhur olan piyazı tarifi, köftelerin olmazsa olmazıdır. Bu güzel lezzet, deneyeni büyülüyor. Ancak maalesef Antalya dışında piyazı tarifi fazla bilinmiyor. Yemeklerin tamamlayıcısı olarak rol oynayan Antalya piyazı, Antalya'ya yolu düşen herkesin kesinlikle denemesi gereken bir tariftir. Tahinli patlıcan közlemesi. Antalya yöresine özgü olan bir diğer meze çeşidi de tahinli patlıcan gözlemesidir. Tahinli patlıcan gözlemesi tadı oldukça güzel ve yapılışı ile diğerlerinden farklı olan bir meze çeşididir. Gezilecek yerleri bol olduğu gibi kültürel mirası da oldukça fazla olan Antalya, pek çok kişi tarafından sevilmekte olan tahinli patlıcan közlemesi mezesiyle gözleri üzerine çekiyor. Toros salatası. Antalya yöresine ait olan toros salatası, bolca yeşilliğin bir arada bulunmakta olduğu bir salata tarifidir. Toros salatası pek çok kişi tarafından oldukça sevilip tercih edilmekte olan bir salata çeşididir. Roka, maydanoz, nane, taze soğan ve sumak beşlisinin ön planda durduğu bu salata tarifi yemeklerinizin yanında çok güzel gidecektir. Tüm bu piyaz ve salataları Piyazcı Sami'de tadabilirsiniz. Adres Elmalı Mahallesi, 25. Sokak Nobi Muratpaşa. Şimdi ise Antalya'nın yöresel çorbalarına bakalım. Hülüklü çorba. Antalya yöresine ait olan pek çok çorba çeşidi bulunuyor. Bu çorba çeşitlerinden biri ise hülüklü çorbadır. Hülüklü çorba, Antalya yöresinde gülüklü çorba ile de bilinmekte olan bir çorba çeşididir. Hülüklü adındaki bu çorba türü yöresel Alanya düğün çorbası olarak da bilinir. İçerisinde oldukça çok malzeme bulunmakta olan bu çorba oldukça besleyici bir çorba türüdür. Çoğunlukla evlerde yapılan hülüklü çorba tarifini alarak sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Kulak çorbası. Antalya yöresine ait olan güzel çorba türlerinden biri olan kulak çorbası, Türkiye'nin diğer illerinde fazla bilinmeyen bir çorba türüdür. Adı ile pek çok kişiyi şaşırtmakta olan bu çorba, denendiği zaman tadı ile de insanları kendine hayran bırakıyor. Çoğu mevsimde tüketilebilecek olan kulak çorbası, pek çok kişi için ayrı bir yer tutuyor. Sütlü buğday çorbası. Antalya yöresine özgü olan çorba türleri arasında sütlü buğday çorbası da yer alıyor. Sütlü buğday çorbası, Türkiye'nin diğer illerinde fazla bilinmiyor olsa da besin değeri oldukça yüksek ve tadı oldukça güzel olan bir çorba çeşididir. Bu yöreye ait olan sütlü buğday çorbası genellikle kış aylarının soğuk zamanlarında tercih ediliyor. Şimdi ise Antalya'ya özgü tatlılara göz atalım. Arap kadayıfı. Antalya yöresine özgü olan bir diğer tatlı türü ise Arap kadayıfı tatlısıdır. Arap kadayıfı tatlısı Türkiye'de genellikle yassı kadayıf tatlısı adıyla biliniyor. Ancak Antalya yöresinde bu güzel tatlının adı Arap kadayıfı tatlısı olarak değişiyor. Türkiye'nin diğer illerinde de oldukça sevilmekte olan Arap kadayıfı tatlısı, tadına doyamayacağınız bir tatlıdır. Bu lezzeti ise Muratpaşa'da yer alan Hasan Antalya Restorant'ta yiyebilirsiniz. Finike muz tatlısı. Antalya civarında oldukça sevilmekte olan bu tatlı türü diğer tatlı türlerinden biraz farklıdır. Finike muz tatlısı özellikle meyveli tatlı sevmekte olan kişilerin bayılacağı bir tariftir. Ayrıca meyveli tatlı seviyorsanız bu tatlı türünü kesinlikle denemelisiniz. Antalya yöresine özgü olan bu tatlı çeşidi, pek çok kişide olduğu gibi sizin de favoriniz olacak. Bu lezzeti ise Muratpaşa'da yer alan Roberts Cafe'de yiyebilirsiniz. İncir kak. Adı duyulmamasına rağmen tadı oldukça güzel olan bir diğer tatlı türü ise incir kak tatlısıdır. İsmi oldukça değişik olan bu tatlı Antalya yöresine ait olan tatlılar arasında oldukça popüler bir tatlıdır. Antalya yöresine özgü olan bu tatlı türünü yapmak ise oldukça basittir.
Antalya yöresine ait olan diğer tatlılardan farkı ise bu tatlının hem şeker ile hem de pekmez ile yapılabiliyor olmasıdır. Muratpaşa Eski Lara yolunda balıkçılarda bu tatlıyı deneyebilirsiniz. Öksüz helvası. Antalya yöresine özgü olan bir diğer tatlı türü öksüz helvasıdır. Öksüz helvası adı fazla bilinmeyen tatlılar arasında yer alıyor, ancak Antalya yöresine özgü olan bu tatlının tadı oldukça güzeldir. Herkesin denemesi gerektiği tatlılar arasında yer almakta olan öksüz helvası, yapımı oldukça kolay olan bir tatlı türüdür. Nerede yenir diye sorarsanız adresiniz, Helvacı Ahmet Efendi olsun. Cilincop. En güzel tatil beldelerinden biri olan Antalya aynı zamanda çok güzel bir mutfak kültürüne de sahiptir. Cilincop ise bu güzel mutfakta yer almakta olan diğer bir tatlı türüdür. Antalya yöresi halkı tarafından cilincop olarak isimlendirilmiş olsa da bu özel tatlıyı un helvası olarak da tarif edebiliriz. Un helvası, yöre halkının söyleyişiyle cilincop tatlısı, yapılışı oldukça kolay olan bir tatlı türüdür. Nerede yenir diye sorarsanız adresiniz, Muratpaşa'daki Helvacı Ali olsun. Şilofta. Şilofta tarifi zor ancak tadı ilginç yemeklerden biridir. Yöresel bir lezzet denemek istiyorsanız doğru başlıktasınız. Erişte, ceviz, tarçın, badem gibi bileşenler ile hazırlanır. Bölge halkının ağır tatlılarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Tatlı krizlerinde hızlı ve pratik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Şilofta yemeğini Antalya şehir merkezindeki yöresel mutfak menüsüne sahip restoranlarda bulabilmeniz mümkündür. Bağça. Bağca Antalya için önem taşıyan bir tatlıdır. Genellikle şehrin çarşısında kolayca bulunur olan bu tatlı Ramazan aylarında da sürekli sofraları süslüyor. Çam sakızı, tahin gibi pek bilinmeyen malzemeler kullanılan bu tatlının nohut mayası ile yapıldığını biliyor muydunuz? Meşhur 18 İn Bağçası restorantında yiyebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz en lezzetli yemekleri Antalya'nın yöresel yemekleri videomuzda keşfedebilir, en kısa sürede denenecek tatlar listenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımızda Antalya Gezi Rehberi videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.